Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örtüyü yapıyoruz. Benim gibi isterseniz sehpa örtüsü olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz runner olarak da kullanabilirsiniz masada. Videonun kısa sürmesi için ben sehpa örtüsü olarak gösterdim. Bunu daha uzun çalışarak runner yapabilirsiniz. Bu şekilde masa üzerinde, sehpa üzerinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde sarkıtarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu modeli yaparken sabit bir zincir sayısı yok. İstediğimiz ölçüye ulaşmak için birazdan yapım aşamasını gösterdiğim şekilde ölçü alıyoruz arkadaşlar. Sehpamın uzunluğu 1 metre 20 santim. Bu ölçülerdeki bir sehpaya püskülsüz hali 95 santim yaptım. Eni de 30 santim. Püsküllerimin boyu 10 santim. Boncukların boyu da 1,5 santim. En ideal ölçü birazdan yapım aşamasında gösterdiğim gibi ölçü almak. Bu ölçülerdeki bir örtüye püskülsüz haline 210 metre ip kullandım. Bunu istediğiniz iplerle yapabilirsiniz. Ben birazdan yapım aşamasında gösterdiğim koton makrame karışımı ipi kullandım. %100 koton ip de kullanabilirsiniz. Bu modeli kağıt iplerle de çalışabilirsiniz. Bütün iplerle güzel duracaktır. Daha önce sizlere Trend Runner paylaşmıştım. Viral olmuştu. Şimdi o modelin şeritli halini sizlere paylaşıyorum. Bu model de çok kolay gidiyor. Sadece 2 sıradan oluşuyor. Bu modeli sadece örtü olarak düşünmeyelim. Bunu birçok alanda kullanabilirsiniz. Daha önceki yaptığımız birçok runner'dan perde çalışıldı. Bu modelden de perde çalışabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. Aynı özelliklerde ipi bulabilmek için bu arkadaki metrajlarına ve özelliklerine bakmamız gerekiyor. İp alırken ipin kalınlığı 2 mm ama %46 koton, %40 polyester, %14 rayon. Bu yüzdelikler iplerde değişebilir. Önemli olan karışım olması. %100 koton olmaması gerekiyor bunu yaparken. Bu tarzda bir makrome ipi alırken %100 koton ya da %100 polyester ip almamaya dikkat ediyoruz. Çünkü bu yumuşaklıkta olması için bu karışımların olması gerekiyor. Bir de metrajlarına da bakarsanız aynı kalınlığı rahatlıkla bulabilirsiniz. 250 gramda 250 metre ip var. Tığ önerisi 2 ile 4 mm arasında. Ben elime 4 mm yatkın olduğu için 4 mm tığ kullanıyorum. İp alırken bu arkayı muhakkak okuyalım. Bu gramaj ve yüzdeliklere bakarsanız aynı özelliklerde ipi rahatlıkla bulabilirsiniz. Bazı modellerde bu şekilde karışım olan makrame, bazı modellerde de koton ip kullanıyorum. Bunda koton ip de kullanabilirsiniz. Ben koton deyince bunu makrame ipiyle karıştırılıyor arkadaşlar. Makrame ipi olan karışım olacak ama koton ip dediğim zaman normal %100 koton ip. Makrome ip değil, büklümlü bir ip bu. Bu ip de Türkiye'nin ipi. Bu da %100 koton ip. Bakın kalınlıkları benziyor. Benim kullandığım ip daha büklümlü. Bunun büklümleri yok. Böyle tel tel duruyor. Ama bu da aynı görevi görüyor. Bu ipi de kullanabilirsiniz. Bu karışımı olan makrome ipi. Bakın özelliği aynı. Bu da koton ip. Kalınlığı aynı. Bu bir tık daha ince. Bu Türkiye'deki koton iple örmesi bir tık zor oluyor. Tel tel olduğu için tığ buna takılıyor. Ama yine de o görüntüyü veriyor. Onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki ipin de markasını, linkini aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ben Amerika'da hobi mağazasından alıyorum iplerimi. Şimdi modele zincir çekerek başlıyorum. Bunda bir sabit zincir sayısı yok. Runner yaparken bu şekilde yapacağımız alana göre zincir çekiyoruz. Şu örnekte gösterdiğim gibi. Zinciri çekiyoruz, sonra bu fazlalık zinciri söküyoruz. Örneği oluşturduktan sonra zincirimizi söküyoruz. Şimdi sırasıyla zincirimizi çekiyoruz. Birazdan nasıl ölçü alacağımızı ben sizlere göstermek istiyorum. O şekilde ölçü alarak istediğiniz kadar zincir çekiyoruz. Modelimizi oluşturduktan sonra bu fazlalık zinciri söküyoruz arkadaşlar. Videonun kısa olması için şu anda sehpa örtüsü olarak göstereceğim ama runner'da da aynı şekilde olacak. Bu şekilde zincir çekmeye devam ediyorum. Zincir çekerken sizlerden ricam, bu videoları hazırlamak inanın hiç kolay değil arkadaşlar. Sizlerden ricam emeğimin karşılığını alabilmem için bu videoya bir beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir de sosyal medyada paylaşım yaparken açıklama kısmında benden bahsederseniz yapacak kişileri doğru yere yönlendirmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi sırasıyla zincirimizi çekip nasıl ölçü aldığımızı size gösteriyorum. Orta sehpama göre çalışacağım. Bunu runner'a da çalışabilirsiniz. Sehpada göstermesi daha kolay olduğu için burada göstereceğim. Aynı şekilde de runner'da yapıyoruz. Benim sehpamın boyu 120 santim. Eni de
60 santim. Ölçü alırken örtüyü nasıl kullanacağımızı karar verdikten sonra ölçüyü alıyoruz. Bunu kısa kullanmak istiyorsanız sehpa üzerinde ya da masa üzerinde boyutu nereye kadar gelmesini istiyorsanız oraya kadar ölçü alıyoruz. Eğer bunu sarkıtmak istiyorsak o şekilde ölçü alıyoruz. Şu daha önceden hazırladığım küçük parçayı size göstermek istiyorum. Bu uzun olduğunu düşünelim. Bunun bu şekilde buraya kadar gelmesini, bir de bu şekilde ucuna püskül takılınca ben bu uzunlukta olmasını istiyorum. Bu uzunluğa kadar ölçü alıyorum. Siz de bunu bu şekilde yapmak istiyorsanız püskülle birlikte ölçü alarak kullanacağınız alana göre yapabilirsiniz. Ama bunu sarkıtmayı düşünüyorsanız şöyle göstereyim. Şu şekilde sarkıtma payı, bir de püskül payı da olacağını düşünerek sarkıtma payı vererek bu ölçüyü alıyoruz arkadaşlar. Örneğin tahmini ne kadar uzunlukta olacağını bilemediğimiz için o yüzden bir sabit zincir sayısı yok. Kullanılan alana göre çekiyoruz zincirimizi. Püskülün boyu 10 santim. Bu boncuğun boyu da 1,5 santim. Onun boyunu da hesaplayarak bu şekilde kenarda mesafe kalmasını da istiyorum. Bu orta sehpayı sarkıtmadan bu şekilde kullanacağım. Aynı şekilde diğer tarafını da ona göre ayarlayacağım. Ölçü alırken kısa olan tarafı bu zincir çektiğimiz tarafta yapıyorum. Bu şekilde yaptığım, şu anda ördüğüm tarafı buradan ölçü alıyorum. Sonra diğer uca doğru gidiyorum. Fazlalık zinciri bu başlangıç kısmında veriyorum ki örneği oluşturduktan sonra sökelim. Şimdi aynı şekilde püskülü diğer tarafa da bu şekilde ölçü alıyorum. Yani buraya kadar örmem gerekiyor. Buradan ölçümü alıyorum. Bu ilk sırayı oluşturduktan sonra tekrar ölçü alacağız arkadaşlar. Eğer bunu masadan sarkıtmayı düşünüyorsanız bu şekilde masadan sarkıtarak ölçü almamız gerekiyor. Bu ucunda yaptığımız kısmı da hesaplayarak ölçü almamız gerekiyor. Bu uç kısmı da zincire kadar 4 santim. 4 santimde bu uçları hesaplayarak ölçü almamız gerekiyor. Şimdi örneğimizi oluşturmaya başlayalım. Ölçümüzü aldıktan sonra şimdi örneğimizi oluşturmaya başlıyoruz. Bu kısımdan başlıyoruz. Şimdi köşeyi oluşturuyoruz. Şimdi ölçü aldığımız yer buraya kadar. Şimdi dönüş için de zincir çekmem gerekiyor. Toplamda 8 zincir dönüş için yapıyorum. Burada 9. zincire bir trabzan yapıyorum. 5 zincir. Tekrar aynı noktaya bir trabzan. Bu işlemi 6 trabzan olana kadar 5 tane boşluk olana kadar yapıyoruz. Bu ilk zincir çektiğimizde bir trabzan yerine sayılıyor. Buradaki 3 zincir. Şu anda 3 trabzan 2 boşluk oldu. 5 boşluk olana kadar yapıyoruz. 5 zincir. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan. 5 zincir. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan. 5 zincir. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan yapıyoruz. Şimdi 6 trabzan 5 boşluk oldu. Bu şekilde yarım çiçek gibi görünüyor. Şimdi köşeyi bu şekilde yapmış oluyoruz. Ondan sonra diğer kenarlara başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 5 zincir. Tığıma bir sefer doluyorum. Şimdi kenar sıraya başlıyoruz. Şimdi 9. zincirde bir trabzan yapıyorum. 9. zincirde bir V trabzan yapıyoruz. Şu anda yaptığımız işlemler V trabzan arkadaşlar. Şimdi V trabzan tek tarafını yaptık. Arada 5 zincir. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan yaparak burada V trabzanımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu kenarda ilk aşamada hep V trabzan yapacağız. Köşelerde de bu şekilde yarım çiçek şeklinde yapacağız. Şimdi tekrar buradaki 5 zinciri yapıyoruz. 5 zincir. Tığıma tek sefer doluyorum. 9. zincire V trabzan yapıyorum. Bir trabzan, 5 zincir. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan yaparak V trabzan oluşmasını sağlıyoruz. Şimdi tekrar arada 5 zincir. 9. zincirde V trabzan yapıyoruz.
İlk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Tek tarafı bu şekilde V trabzanlar yaparak işaret aldığımız yere en yakın yere kadar bu işlemi yapıyoruz. Sonra ölçü alarak köşeyi dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu işaret aldığımız en yakın yere kadar bu V trabzanları yapalım. Şimdi işaret aldığım yere en yakın yerde bıraktım. Şimdi bunu köşe olarak devam mı edeceğim yoksa bir sonrakinde mi köşe yapacağım? Ona bakmak için şimdi tekrar ölçmem gerekiyor. Şimdi tekrar ölçüp bakıyoruz. Yaptığım parçayı sehpa üzerinde ölçüyorum. Henüz buna bir sıra daha eklenecek. Onu da hesaplıyorum. Püskülü de takınca şu şekilde duracak. Bir diğer sırayı yaptıktan sonra püskülü de takınca şu şekilde duracak. Bu tarafı da yapınca bu şekilde bu son yaptığım yere köşe olarak devam edeceğim arkadaşlar. Ütüleyince bir tık daha uzayacak. Az önce işaret aldığım yer burası. Şu anda püskülü bu ucuna böyle yerleştirince burada duruyor. Daha bunun kenar detayı da eklenecek. Şimdi bu son yaptığım yeri köşe olarak döneceğim arkadaşlar. Siz de bu şekilde kendi ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Az önce de gösterdiğim gibi bu son battığım yeri köşe olarak yapacağım arkadaşlar. Şimdi işaretimi buradan çıkartıyorum. Bu son battığım yere normal V trabzan yapar gibi yapıyorum. Bu battığım yere köşe yapmaya devam ediyorum. Diğer taraftaki gibi 6 trabzan ve 5 boşluk olacak. 5 zincir, tekrar aynı boşlukta bir trabzan, 5 zincir, tekrar aynı boşlukta bir trabzan, 5 zincir, tekrar aynı boşlukta bir trabzan, 4 tane boşluğumuz oldu. 5 zincir, tekrar aynı boşlukta bir trabzan yapıyorum. Şimdi bu köşeyi de döndükten sonra diğer tarafın V trabzanlarını yapıyoruz. Bu ara boşluklarda kaç tane tekli V trabzan yaptım diye merak ediyorsanız toplamda 13 tane tekli V trabzan yapmışım. Bir de bu köşelerdeki yaptığımız V trabzanlar var. Şimdi 5 zincir. Şimdi diğer sıranın aynısını buraya kopyalıyoruz. Diğer sırada nereye battıysak aynı zincire batarak V trabzanlar yapıyoruz. 5 zincir, tekrar aynı boşlukta bir trabzan, 5 zincir, tekrar aynı zincirde V trabzan yapıyoruz. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan yaparak V trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi buradaki fazlalık zinciri sökebiliriz. Artık bununla işimiz yok. Her zaman modellerde fazla zincir çekmekte fayda var. Şu şekilde söktükten sonra şu şekilde tamamen çekmiyorum sökmek için. Bakın böyle çekince ip kendisi bu aradan geldi. Sadece bu aradan bunu çıkartıyoruz. Böyle çekmiyoruz. Bakın böyle yaptıktan sonra rahatlıkla sökülüyor. Bu yaptığımız yere kadar söküyoruz arkadaşlar. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Bu trabzanların arkasına saklıyoruz. Bu ipimizi de ziyan etmiyoruz. Püskül yaparken bu ipi kullanabiliriz. Şimdi bunu kesiyoruz. Düğüm atarak bu trabzanların arkasında saklayalım. Tığ yardımıyla da saklayabilirsiniz. İğne yardımıyla da saklayabilirsiniz. Burayı sıktıktan sonra düğüm atıp arkada saklıyorum. Açılmasın diye. Bu şekilde trabzanların arkasında saklayabilirsiniz. Sonra fazlalık ipi kesiyorum. Bu şekilde arkası temiz duruyor. Bu diğer tarafta yaptığımız V trabzanların aynısını diğer tarafta kopyalayarak bunu sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. Bu sıra sonuna kadar sonuncu V trabzanını oraya kadar yapalım. Birleştirme kısmını birlikte yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Burada hem sıramı birleştirmem gerekiyor hem de ortadan başlamam gerekiyor. Birleştirme kısmını şu şekilde yapıyorum. 2 zincir, tığıma bir seferde doluyorum.
burada çekmiş olduğum zincirin 3. zincirine batarak bir trabzan yapıyorum. 5 zincir yerine bu şekilde yapıyoruz. Hem sırayı birleştirmiş oluyoruz hem de yeni sıraya başlamış oluyoruz. Şimdi ilk sırada V trabzanlar yaptık. İkinci sırada da kısımları yaprağa benzettiğim için ben bu şekilde bunlara yaprak diyorum. Şimdi bu sırada yaprak yapmaya başlıyoruz. Bu yaptığımız trabzan bizim ilk trabzanımız değil. Sadece şuradaki 5 zincir yerine birleştirmek için yaptığımız trabzan. Şimdi yaprak yapmaya şu anda başlıyoruz. Boşluk içerisinde 5 trabzan yapıyoruz. Bu 1 2 3 4 ve 5 yaprağın yarısını hazırladık. Şimdi 3 zincir, aynı boşluk içerisinde yaprağın diğer kısmını yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi ilk yaprağımızı tamamladık. Şimdi ara boşluğuna batmamız gerekiyor. Şimdi buradaki yaptığımız V trabzanları bir tanesini yaprak için, bir tanesini ara boşluk batmak için yaptık. Şimdi dilerseniz direkt 3. zincire batabilirsiniz bu şekilde. Dilerseniz direkt boşlukta da bu şekilde bir sık iğne yapabilirsiniz. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa gelerek bu sivri kısımdaki yaprağı yapıyoruz. Şimdi yaprak yapmaya başlıyoruz. Şimdi tek tarafta toplamda 5 tane trabzan yapıyoruz. Ara zincir 3, tekrar aynı boşlukta 5 trabzan yapıyorum. Yaprağın diğer tarafını da hazırladık. Şimdi sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi köşenin diğer sırasındaki yaprağı yapıyoruz. Bu ilk yaptığımız yaprak bu sıraya ait. Bu yaptığımız yaprak orta. Şimdi yapacağımız yaprak da diğer tarafa ait. Şimdi bu tarafın yaprağını yapıyoruz. Boşluk içerisinde 5 trabzan yapıyorum. Dört ve 5. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 5 trabzan yapıyorum. 4 ve 5. Şimdi bu köşe işlemi bitti. Ara boşluklara başlıyoruz. Şimdi burada da direkt 3. zincirde bir sık iğne yapabilirsiniz. Direkt ortada boşlukta bir sık iğne yapabilirsiniz. Hiç zincir çekmeden sıradaki V trabzana giderek yaprak yapmaya başlıyorum. 5 trabzan yapıyorum tek tarafta. 3 4 ve 5. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Sonra diğer V trabzana geçerek yaprak yapmaya başlıyoruz. Son bir kez daha yaprak yapılışını gösteriyorum. Boşlukta 5 yaprak V trabzanın içinde yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 5 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Sıradaki boşlukta bir sık iğne. Sonra sıradaki V trabzanın içine giderek yaprak yapmaya başlıyoruz. Şimdi sırasıyla bu diğer taraftaki tekli V trabzanların içinde yapraklarımızı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Köşe diğer tarafla aynı ama köşeyi tekrar göstermek istiyorum. Köşeye kadar yapalım. Şimdi diğer kenara kadar geldim. Burayı da aynı bu köşede yaptığımız gibi 3 tane yaprak yapacağız. Şimdi boşlukta bir sık iğne. Sonra tığımı dolayarak buradaki V trabzanda yaprak yapmaya başlıyorum. 5 trabzan. Arada 3 zincir.
Tekrar aynı boşlukta 5 trabzan yapıyorum. Sıradaki boşlukta bir sık iğne, sonra köşedeki yaprağı yapmaya başlıyorum. 5 trabzan, arada 3 zincir, sonra yaprağın diğer tarafını yapıyoruz. 5 trabzan, sıradaki boşlukta bir sık iğne, sonra köşenin son yaprağını yapıyoruz. 5 trabzan, üç zincir, tekrar aynı boşlukta 5 trabzan yapıyorum. Köşenin yapraklarını tamamladık. Şimdi bu diğer tarafta aynı buradaki gibi tekli yapraklar yapıyoruz. Boşlukta bir sık iğne, tekrar V trabzanın içine gelerek 5 trabzan yapıyorum. Beş, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 5 trabzan yapıyorum. Sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Sonra hiç zincir çekmeden sıradaki V trabzanda yaprak yapmaya başlıyorum. Bu şekilde diğer tarafta da bu tekli yapraklarımızı da sıra sonuna kadar yapalım. Bu son yaprağa kadar yapalım. Sonuncu V trabzana da yaprağımı yaptım. 5 trabzan. Burada birleştirme aşamasında yaptığım trabzanın tepesine batarak bu şekilde bir iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Sonra bunu arkada saklıyoruz. Şimdi ikinci parçaya geçiyoruz. İkinci parçanın başlangıcını göstermeme gerek yok. Bu yaptığımız aynı ölçüde yapıyoruz. İlk sırayı bitiriyoruz. Bu yaprak kısmında köşenin 3. yaprağına kadar yapıyoruz. Burada birleştirmeye başlıyoruz arkadaşlar. İsterseniz buradaki zincir sayısını sayarak yapın. İsterseniz bunun uzunluğunda zincir çekip örneği oluşturduktan sonra sökebilirsiniz. Ben rastgele bunun uzunluğunda zincir çekeceğim. Taban kısmını o şekilde oluşturacağım. Şimdi dediğim yere kadar örüp geliyorum. Şimdi bunu tekrar sehpada ölçerek bakıyorum. İstediğim ölçüye gelmiş mi? Tek sırayı bitirdim. Sehpada bakıyorum. Püskülleri de takınca istediğim ölçüye gelmiş oluyor. Ben elimle biraz düzelttim ki ütülenmiş haliyle tam ölçü oluyor mu diye. Benim için ideal ölçü. Şimdi ikinci parçayı örmeye başlayabiliriz. Şimdi ikinci parçayı da bu diğer yaptığım parçanın aynı ölçülerde, aynı sayılarda yaptım. Bu köşenin yapraklarına başladım. Bakın 3. yaprağın yarısında bıraktım. Burada birleştirme işlemi yapacağız. Siz de ikinci parçayı bu şekilde diğer yaptığımız parçanın uzunluğunda yapıyoruz. İlk sırayı bitiriyoruz V trabzanla. İkinci yaprakla sıraya başlıyoruz. Yaprağın 3. yaprağına kadar örüyoruz. Şimdi tek tarafını ördüm 5 trabzan. Şimdi burada birleştirme aşamasını yapıyoruz. Bunu isterseniz bu taraftan, isterseniz diğer taraftan nereden birleştirdiğiniz hiç önemli değil. İki tarafı aynı. Önemli olan ikisinin yüzü aynı yönde olması gerekiyor. Şu anda yüzü bana doğru. Bu da aynı şekilde. Şimdi bir zincir. Şimdi birleştirme yaparken ilmekten tığımı çıkarıyorum. Diğer parçanın benden taraftaki yaprağın, bakın şu üçlü yaprağın benden taraftaki yaprağına batıyorum. Dilerseniz boşlukta yapabilirsiniz. Dilerseniz direkt zincirin içinde de ikinci zincirin içinden beri bu şekilde ilmeğimi alıyorum. Sonra normal bir zincir çekerek yaprağın diğer tarafını yapmaya burada devam ediyorum. 5 trabzan, 3, 4 ve 5. Bu kısımlar normal yaprak işleminde yaptığımız işlemler. Boşlukta ya da 3. zincirin üzerinde bir sık iğne, sonra tekrar yaprağın yarısını yapmaya başlıyoruz. 2,
3, 4 ve 5. Şimdi birleştirme işlemi için bir zincir, ilmekten tığımı çıkarıyorum. Buradan ikinci zincire batarak ilmeğimi oradan alıyorum. Bir zincir çekerek yaprağın diğer kısmını yapmaya devam ediyorum. Ve trabzan içerisinde 5 trabzan yapıyorum. Bu yaprak kısımları aynı, sadece arada 3 zincir yerine bir zincir çekerek birleştirme işlemi yapıyoruz. Şimdi boşlukta bir sık iğne, son bir defa daha göstermek istiyorum. Şimdi sıradaki V trabzana geçerek yaprak yapmaya başlıyorum. 5 trabzan, bir zincir, sıradaki yaprağın ikinci zincirine batarak ilmeğimi oradan alıyorum. Bir zincir çekerek burada V trabzanların içinde trabzan yapmaya başlıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Şimdi sırasıyla buradaki yapraklarımızı birleştiriyoruz. Bu köşenin bu taraftaki yaprağına kadar birleştirme işlemini yapıyoruz. Buraya kadar birleştirelim. Dediğim yere kadar birleştirme işlemi yaptım. Şimdi tepesindeki sivri olan yaprağı yapacağım. Ondan sonra diğer tarafa döneceğim. Bundan sonrası burada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Birleştirme işlemi yok. Tek olarak devam ediyoruz. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırayı da bu şekilde bitirdim. Şimdi bundan sonra aynı bu ikinci sırayı yaptığımız gibi ilk önce V trabzanlı sırayı hazırlayacağız. İkinci sırada birleştirmeye başlayacağız. Bundan sonraki sıraları bu ikinci sırada yaptığımız gibi yaparak bunu istediğimiz genişliğe kadar yapabiliriz arkadaşlar. Bu tamamen sizin kullanacağınız alana göre değişecektir. Şimdi sıra sıra ne kadar sıra eklemek istiyorsak onları hazırlıyoruz. Ondan sonra püskül yapılışına geçebiliriz. Şimdi püskül yaparken bu şekilde 2 adet ip hazırlıyorum püskülü bağlamak için. Püskülü iki türlü yapabilirsiniz. Birincisi benim gibi elinizde sararak yapabilirsiniz. İkincisi de bir cisme sararak kart, karton, kumanda ne isterseniz istediğiniz bir cisme sararak da yapabilirsiniz. Yapacağınız cismin genişliği önemli. Ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız. Püsküllerin boyu 10 santim olsun istiyorsanız 10 santim genişliğindeki bir cisme sararak yapabilirsiniz. Örnek şu şekilde bir kitap diyelim ya da bunun kalınlığında bir karton. Bu şekilde ona sararak da yapabilirsiniz. Ben şimdi elimde göstereceğim ama dediğim gibi bir cisme sararak da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ipimi alıyorum. Neye sarmak istiyorsanız onu alın. Ben elimde yapıyorum. Bu şekilde sararak püskülümüzü hazırlıyoruz. Bu sarma sayısı sizin isteğinize bağlı, yapacağınız kalınlığa göre değişir. Ne kadar çok sararsanız o kadar çok ip gider ama kalın oldukça da püskül daha güzel duruyor. 6, 7, 8, 9, 10, 15 sefer sardım. İpimi kesiyorum. Sonra ipimizin tekini alıyoruz. Bu şekilde sardığımız ipin arasından beri geçiriyoruz. Neye sardıysak ipi arasından beri geçiriyoruz. İki ipi eşit bir şekilde tutuyoruz bu şekilde. 2 sıkı düğüm atıyoruz. Buraya tutuyorum ki açılmasın. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyoruz. 1 ve 2. Şimdi ilk iple işimiz bitti. Şimdi bağlama kısmına geçiyoruz. Diğer ipi alıyorum. İpin tek tarafını bu şekilde püskülün boyunda tutuyorum. Sonra yukarıdan yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyoruz. Bu mesafeyi bütün püsküllerde eşit olarak yapmamız gerekiyor ki bu kısımları aynı dursun. Yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyorum. Bu ipimi de sıkıca burada tutuyorum. Şimdi sarmaya başlıyorum. Bir tur yaptım. 2 tur. Bu şekilde 3 tur sardım. Sonra ipin diğer ucunu alıyorum.
Daha fazla sarma işlemi yapmak istiyorsanız bu kısımda sarabilirsiniz. Burada da 2 düğüm atıyorum. Burada düğüm atma tekniği farklı bir teknik var ama ben size pratik olanı göstermek istiyorum. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyorum. Bunları böyle bırakırsanız bu ipin görüntüsü bu şekilde kötü durur. Bu iplerin daha düzgün durması için bu ipleri bu sardığımız ipin içine doğru çekeceğiz. Bu sardığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. Bu sonra sardığım bu ipleri sırasıyla aşağı doğru çektiriyorum. Bu bir. Sonra diğerini. Sonra bu ipleri düğümü arkaya doğru getirmeye çalışıyorum. Parmağım yardımıyla düğümü arkaya getiriyorum. Bu şekilde bunu arka kısma getirirseniz bu şekilde duruyor. Sonra bu ucunu düzeltiyorum. Katlarını açıyorum. Bu şekilde püsküllerimiz hazır. Püskülleri bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Buralara boncuk da takabilirsiniz. Püskülleri daha kalın yapmak istiyorsanız sarma sayısını çoğaltmanız gerekiyor. Bakın bunu 15 defa sararak yapmıştım. Bunu 30 defa sararak yaptım. Şimdi püskülüm hazır. Bunu direkt isterseniz bu şekilde sade olarak takabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde ahşap boncuk da kullanabilirsiniz. Ben 19 mm genişliğinde ahşap boncuk kullanıyorum. Bu bağladığım ipleri boncuğumun içerisinden geçiriyorum. Şimdi ipimin tekini alıyorum. Burada direkt 3. zincire de batabilirsiniz. Direkt boşluktan da takabilirsiniz. Hiç önemli değil. İpimin tekini oradan alıyorum. Diğer ucuyla 2 sıkı düğüm atıyorum. Düğüm attıktan sonra bu ipleri saklıyoruz. Eğer bu boncuğun bu kısmı dar ise şu trabzanların arkasında bu ipleri saklayabilirsiniz. Hala mesafe varsa biraz daha ince tığ yardımıyla bu ipleri boncuğun içine doğru çekiyoruz. Ondan sonra bu bağladığımız ipin arkasından beri bu ipleri püsküle doğru çekiyoruz. Bu bağladığımız ipi de bu şekilde düzeltiyoruz. Bağladığımız ip püskülden uzunsa fazlalığı temizliyoruz. Bu şekilde sırasıyla bütün püskülleri takıyoruz. 2 uca da takıyoruz. Şimdi püsküllerini takıp arkadan ütüleyip size bitmiş halini gösteriyorum. İpim ütüye elverişli olduğu için ben bunları tersten ütülüyorum. Bütün püskülleri takıp tersten ütüleyip size bitmiş halini gösteriyorum. Örtümü ütüledim sizler için, sehpaya serdim. İpim ütülenebilir olduğu için tersten ütüleyebiliyorum. Ütüleyince daha güzel duruyor. Yapım aşamasında verdiğim ölçülere göre ölçü alınca bu şekilde tam sehpanın kenarlarına kadar geldi. Siz de ölçü alırken o şekilde alırsanız ideal ölçüye ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Yaparken keyif almışsınızdır. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.